Bu arada salon, daha doğrusu odalar ışıklı olduğu için size bazı resimleri net gösteremiyorum. Beyaz ışık ekrana geliyor. Şimdi burada Yuhanna İncil'inde Hz. İsa'nın bir tasvirini görüyorsunuz. Bu arada buradaki bazı eserlerin üstünde eski Slav dilini görmeniz mümkün. Şimdi bu elimle gösterdiğim, görmüş olduğunuz şey bir çadır. İnanması güç ama evet, bir çadır. Şimdi burada da 18. yüzyılda bir Hristiyan bayramını görüyorsunuz. Burada meşhur son akşam yemeği var. Bunlar da diğer eserler. Şimdi benim Hristiyanlık hakkında pek fazla bilgim olmadığı için bunlara fazla bir yorum yapamıyorum. Eğer bu videoyu izleyen Hristiyan varsa bana açıklayabilir. Bu arada Hristiyanlıkla alakalı şunu söylemem gerekiyor. Hristiyanlık dünyada en çok mensubu bulunan din. Şimdi bu solda görmüş olduğunuz şey de bir çadır. Bu arada size az önce bu gösterdiğim eser de Hristiyanlığın dirilişini anlatıyor. Şimdi bu kattaki son odaya girdik. Buradaki freskler gerçekten çok büyük. Şimdi kamerayı sizler için yukarı kaldırdım. Burada dediğim gibi fresk çok.
Şimdi sıra geldi buradaki en büyük eserleri sizlere göstermeye. Biraz kamerayı yakınlaştıracağım. Şimdi burada da yine Hz. İsa'nın çarmıha gerilişini görüyorsunuz. Bu eser 15. yüzyılın sonuna ait. Şimdi geldik 3. kattaki ilk salona. Şimdi hemen arka tarafta kitapların hangi araç ve gereçlerle yazıldığını görüyorsunuz. Şimdi burada da hemen sağ tarafında sizin için Bir örnek var. hemen arka tarafa döndüğümde Burada görmüş olduğunuz kitapların hepsi İncil. az önce size gösterdiğim eşyaları şimdi daha yakından ve net bir açıdan gösteriyorum. Burada yine ikon resimler var. Burada gördükleriniz de mineral taşları. Şimdi geldim bir diğer odaya. Bu görmüş olduğunuz eser 18. yüzyıldan kalma. Şimdi burada da Hristiyanlık dininde meleklerin tasvirini görüyorsunuz. Bu eser de yine 18. yüzyıldan kalma.
Bu eser 17. yüzyıldan kalma bir eser. Bir kapı sanırım. Burada da yine Hz. İsa'nın çarmıha gerilişini tasvir etmişler. Hemen sol tarafa döndüğümde de yine burada çeşitli eserler var. Şimdi geldik müzedeki son odaya. Burada da bol bol fresk var. Şimdi freskleri daha rahat görebilmeniz için kamerayı yukarıya kaldırdım. Ve bu müzede size göstereceğim son eser bu. Şimdi müzenin çıkışına geldim. Daha doğrusu müzeden çıktım. Böyle bir bahçe var. Bu bahçenin hemen girişinde burada sol tarafta görmüş olduğunuz bir aktörün anıtı. Burada da kilisenin meşhur çanları var. Burada da yine bir tane anıt var. Ama eski Slav diliyle yazılmış. Dolayısıyla okuyamıyorum ne olduğunu. Tabii bu müzenin yakınlarında bol bol kilise görmeniz mümkün. Şimdi burada da az önce size bahsetmiş olduğum kiliselerden bir tanesini görüyorsunuz.